my friends in Turkey. We love you. Merhabalar ve Türkiye'deki bütün arkadaşlarıma merhaba diyorum ve hepinize selamlar. It's a beautiful day in Florida, USA, and I wish you were all here so we could high five. Şu anda Amerika'da harika bir gün. Keşke hepiniz de burada olsaydınız ve tokalaşabilseydik, kucaklaşabilseydik. You hear me okay, Tanju? Yes, sir, I do. Okay. Well, I've got some things to share with you guys. Happy New Year to everyone. Hepinizle paylaşmak istediğim çok güzel şeyler var arkadaşlar. But before we do, I have a special guest speaker. Ama başlamadan önce sizlere özel bir konuşmacım var. Sizi onunla tanıştırmak istiyorum. Here's my guest speaker. Ve misafir konuşmacımla tanışmanızı istiyorum. Terry Andrews. Hi Terry. Hello. Hi Taju. Hi everybody there in Turkey. We love you very much. Türkiye'deki very herkese selamlar. excited. Türkiye'deki herkese selamlar. We're very excited to be with you today, and we know you are going to have a wonderful 2021. Sizlerle beraber bu akşam olduğumuz için çok keyifliyiz. Biliyoruz ki hepiniz 2021'de harika bir yıl geçireceksiniz. Bob and I just finished our 50th year in business. Bob'la beraber iş hayatımızdaki 50. yılımızı tamamladık. And our 50th year of marriage, the day after Christmas. Ve Christmas'ın hemen ardından evliliğimizin de 50. yılını tamamlamış bulunuyoruz. So we are no longer young and building the business. Artık bu işi iki genç olarak kurmuyoruz. We built it as teenagers. Biz bu işi genç kişiler olarak kurduk. And now we build it as grandparents. Şimdi bu işi büyük anne, büyük babalar olarak kurmaktayız. So it has been a crazy time in the last little while. Geçtiğimiz dönem gerçekten hepimiz için çılgın bir dönem. But we have decided this is going to be our best year ever. Fakat biz bu yılın en iyi yılımız olmasına karar verdik. I hope you make the same decision. Umarım siz de aynı kararı verirsiniz. One goal that I had for December 26th, 2020, our 50th wedding anniversary date. Bir hayalim vardı. Evlilik yıl dönümümüz 26 Aralık 2020'de. Was to fit back in my wedding gown. Hedefim de evlilik gelinliğime sığabilmekti. And I did it. Ve bunu başardım. And you might have seen the picture on Facebook. Resimlerini de Facebook'ta sizlerle beraber paylaştım. Belki siz de görmüş olabilirsiniz. You guys are great at that, so you probably saw it. Bu resim orada şu anda duruyor zaten. So that was a big goal for me. Benim için büyük bir hedefti bu. Because pandemic year sometimes puts on pandemic pounds. Çünkü bazen pandemide pandemi kiloları alıyoruz. And so could not do that and have this goal. Hem bu kiloları alıp hem de böyle bir hedef verme şansımız, koyma şansımız olmazdı. It's very important to have goals. Make sure you set your goals big and run after them. Put your running shoes on and run after them. Hedef koymak çok önemlidir. O yüzden hedeflerinizi koyun ve koşu ayakkabılarınızı ayağınıza geçirip başlayın koşmaya. And just know how very, very much we love your leaders. Sizi ve liderlerinizi çok seviyoruz. Bunu bilmenizi isteriz. Almost as much as we love each other. Birbirimizi sevdiğimiz kadar seviyoruz sizleri. Neredeyse. Now I will share with you the best man in the whole world. Şimdi sizi hayatımdaki en önemli insanla baş başa bırakacağım. Not only have I invested in our business for the last 50 years. Sadece işimize yatırım yapmadık. I've invested in this man. Ve ben bu adama da yatırım yaptım aslında.
I love you all very much. Listen very closely and have a wonderful conference. Love you, Tanju. Bye bye. Çok iyi dinleyin ve iyi bir konferans olsun istiyorum. Şimdilik hoşça kalın. Well, wasn't that a nice surprise? Bu güzel bir sürpriz oldu, öyle değil mi? So, Tanju, that will cost you an extra $18,000. Well worth it, sir. Tanju sana ekstra $18,000 daha mal olacak. Bu haberin olsun diyor. Yes, I am. And she just said, yes, I am. Well, I love New Year's because I love new beginnings. Ben yeni yılları çok severim çünkü yeni başlangıçlara bayılırım. And I love technology. We've learned to use it quite well in 2020, haven't we? Teknolojiyi de çok severim. 2020'de bunu kullanmayı çok iyi öğrendik. But perhaps I should begin by saying a few things about technology. Ama önce teknolojiyle ilgili sizlere birkaç şey söylemek istiyorum. We're in a people business, not a technology business. Biz insan işindeyiz, teknoloji işinde değiliz. Don't ever forget that. Bunu hiç unutmayın. We use technology to help people. We don't use people to help technology. Biz teknolojiyi insanlara yardımcı olmak için kullanıyoruz. İnsanları teknolojiyi kursun diye değil ya da kullansın diye değil. So there's a purpose for our time together today. Bu akşamki birlikteliğimizin bir anlamı var, bir sebebi var. And the purpose is simple. We are here to encourage each other. Sebebi de gayet basit. Birbirimizi motive edebilmek, cesaretlendirebilmek için. I am here to encourage you. Ben sizleri cesaretlendirebilmek, sizlere ilham verebilmek için buradayım. So I have a smile on my face. O nedenle yüzümde bir gülücük var. And during this entire time together, although some of the information I will share with you is very serious, I will always have a smile to encourage you. Sizinle bu akşamki birlikteliğimizde çok önemli şeyler ve ciddi şeyler söyleyecek olmama rağmen yüzünde hala bu tebessümü göreceksiniz. And perhaps some of you have forgotten that you're also on this conference to encourage me and to encourage you. Sizler de şunu unutmayın, bu konferansa katılma sebeplerinizden bir tanesi beni ve Tanju'yu da cesaretlendirmek için olmalı. And so it's important that you smile. O nedenle sizlerin de gülümsemesi son derece önemli. If you use technology to hide your face, then your business will not grow. Eğer teknolojiyi yüzünüzü saklamak için kullanıyorsanız işiniz büyümeyecektir. So I want to see your smiles. O nedenle sizin gülücüklerinizi görmek istiyorum. I want to feel your encouragement. Ve sizlerin de cesaretlendirmesini hissetmek istiyorum. Because our business is a fun business. Çünkü bizim işimiz eğlenceli bir iş. It's a business of helping people believe in the business and in themselves. Hem kendine hem de çevresine yardımcı olmaya çalışan insanların işindeyiz biz. And I'm seeing some of my friends' smiling faces now. Ve şimdi tanıdığım bazı yüzleri gülümserken görmeye başladım. We not only pass on encouragement and information to each other, but we also pass on love to each other. Biz sadece birbirimize cesaretlendirme işinde bulunmuyoruz. Aynı zamanda sevgi veriyoruz birbirimize. Success without love is very, very sad. Başarı aşk olmadan çok üzüntülü bir şeydir. And so I love you. O nedenle sizleri çok sevdiğimi söylemek isterim tekrar. With a new year comes a new beginning, like I said. Yeni yıl yeni başlangıçlarla oluşuyor. 3 ideas for the new year. Yeni yıl için sizlere 3 tane fikir vermek istiyorum. Now, if everything is going perfectly for you, you do not need these ideas. Eğer her şey sizin için mükemmel gidiyorsa bu fikirlere ihtiyacınız yok. If 2020 was just the way you want 2021 to be, you do not need these ideas.
Eğer 2020 tam istediğiniz gibi geçtiyse size anlattıklarımı uygulamanıza gerek yok. But I'm sure we all feel like the new year can be a better year. Ama hepimiz yeni yılın daha iyi bir yıl olabileceğini düşünüyoruz. I do not believe that 2020 was a bad year. I think it was an unusual year. Ben 2020'nin çok kötü bir yıl olduğunu düşünmüyorum. Sadece sıra dışı bir yıldı. I think it was a year that was full of opportunity. Aslında fırsatların dolu olduğu bir yıldı. The more difficult the situation, the bigger the opportunity for those who are fearless. Bir durum ne kadar zorluysa aslında hazır olanlar için bir o kadar da fırsat barındırır içerisinde. The worse the conditions, the bigger the opportunity. Durum ne kadar zorlaşırsa fırsatlar o kadar da büyük olur. So in America, we play, of course, American football. Most of you are familiar with that. Biz Amerika'da biliyorsunuz Amerikan futbolu oynarız. Sometimes the games occur when there's snow and when there's ice and when the conditions are below freezing. Bazen bu maçlar karda, buzda oynanır ve sıcaklık sıfırın altındadır. Buz vardır. Some teams do not like to play in those conditions. Bazı takımlar bu soğuk havalarda oynamayı sevmezler. Other teams say, yes, this is perfect. Bazı takımlar da mükemmel, tam istediğimiz gibi derler. The worse the conditions, the greater the opportunity. Durum ne kadar kötüyse fırsat o kadar büyüktür onlar için. So I believe 2020 was one of those years. 2020 böyle bir yıldı. And now 2021. Ve şimdi 2020 bir kazandı. Here are my 3 points. Size 3 tane aklımda olan noktayı aktarmak istiyorum. Number 1. 1. You cannot move into the future if you're still living in the past. Geleceğe hala geçmişte yaşıyorsan asla ulaşamazsın. You all know exactly what I mean. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz değil mi? Geçmişte yaşayarak bir gelecek elde edemezsin. Whatever we are in the past, if we take it into the future, then our past becomes our future. Geçmişte olanları alıp bugüne ve geleceğe taşırsak geleceğimiz de aynı geçmişimiz gibi olacaktır. This is a very difficult discussion. Bu çok zor bir konu aslında. We all have fears. Hepimizin korkuları var. We all have problems. Hepimizin problemleri var. We all have difficulties. Hepimizin zorlukları var. But if we live with those on an ongoing basis, then instead of those being problems that we can solve, they become our life. Ama biz bunları çözmezsek bu problemleri, bunlar bizim hayatımız haline dönüşür. We are in the business of solving problems. Biz problem çözme işindeyiz. If a person has a health problem, we have a solution with a NutriWay. Eğer birisinin sağlık sıkıntısı varsa NutriWay ile ona bir çözüm sunabiliyoruz. If a person has a cleaning problem, we have a solution with our Amway products. Eğer birisinin temizlik problemi varsa ona Amway temizlik ürünleriyle de bir alternatif sunabiliyoruz. So our business is a solution business. Biz çözüm işindeyiz. Whatever held you back in 2020 will also hold you back in 2021 unless you identify the problem and find a solution. 2020'de sizi geri tutan şey, eğer problemi tespit etmezseniz 2021'de de aynı şekilde geriye çekecek. Listen, I do understand that some problems have very difficult solutions. Bakın bazı problemlerin çok zor çözümleri olduğunu anlıyorum ben. I'm really not speaking about those. Those are difficult and you will work that out. Bunlardan bahsetmiyorum. Siz o problemleri çözmek için üzerinde çalışacaksınız zaten. But little problems we can solve. We don't need to have the same problems in 2021 that we had in 2020.
Yani küçük problemleri çözebiliriz. 2020'de yaşadığımız sıkıntıların aynısını 2020'de yaşamamız gerekmiyor. And that leads me to point number 2. Ve bu beni ikinci sizinle paylaşmak istediğim noktaya getiriyor. The same actions will produce the same results. Aynı davranışlar aynı sonuçları doğuracaktır. If we do in 2021 what we did in 2020, then 2021 will look like 2020. 2020'de yaşadıklarımızı yapacak olursak 2021'de aynı 2020'ye benzeyecek. So yesterday I spent the day with Cale and his son Rowan. Dün zamanımı oğlum Cale ve torunum Rowan'la geçirdim. And we went up to our property to ride our four-wheelers and to cook over the fire and just have fun together. Bizim bir arazimiz var. Dört çekerlere bindiğimiz, kamp yaptığımız bir yer. Birlikte oraya gittik. It was so much fun. Çok eğlenceliydi. And that's the way we need to make our business. Have fun with your business. İşimizi eğlenceli hale getirmemiz lazım. Aynı bunun gibi. I have noticed that people that are very successful quite often say, we're having fun. Şunu fark ettim. Çok başarılı insanlar genellikle hep şey diyorlar. Ya çok eğleniyoruz aslında işimizi kurarken. And our Amway business is so very simple. Bizim Amway işimiz de çok basit. The most basic sales information is this following statement. Çok basit bir iş ile ilgili size cümle kurmak istiyorum. We're here. The most important, I'm going to give you now the most important sales information. Şimdi sizlere satışla ilgili en önemli bilgiyi sunacağım. Find a need and fill it. İhtiyacı belirle ve doldur. Listen. Dinleyin. A woman will talk about her skin. Bir kadın teniyle ilgili konuşuyorsa, and perhaps a man also. Tabii bunu erkekler de yapar. People will speak about their lack of energy. Veya düşük enerjilerinden bahsediyorlarsa, or a health problem. Veya bir sağlık probleminden bahsediyorlarsa, they will talk about something that needs to be cleaned or something new that they have purchased that they want to take good care of. Bir şeyi temizlemekten bahsediyorlarsa, yeni satın aldıkları bir şeyi temiz tutmakla ilgili konuşuyorlarsa, and if we listen, eğer dinlersek, we will hear these questions. Bu soruları duyacağız. And then we just say this. Ve onlara sadece şunu söyleyeceğiz. Excuse me, I just heard you say you need more energy. Affedersiniz, az önce daha enerjik olmak istediğinizi duydum. I felt the same way and I found a product that made a big difference for me. Bir dönem ben de sizin gibi hissediyordum ve bu ihtiyacımı gideren ve tatmin eden mükemmel bir ürün buldum. And they will try your product. Ve sizin ürününüzü denemeye karar verebilirler. Once a person tries one of our products and they see how excellent the quality is, then they will try a second product. Eğer sizden ürün deneyen birisi ürünlerinden memnun kalırsa mutlaka başka bir ürün daha deneyecektir. Taj, you and I have listened to many CDs on how to build depth, haven't we? Yes. Tanju, biz seninle yıllardır bir sürü derinlik kurma serisi dinledik, öyle değil mi? When I'm in Turkey and watch your TV, I cannot understand the words, but I know exactly what the commercial is selling. Ülkenize geldiğimde televizyonda reklamları görüyordum. Bir tek kelime anlamasam da ne satmaya çalıştıklarını gayet iyi anlıyordum. Your life needs to be like that commercial. Hayatınız da bu reklamlar gibi olmalı. Your life needs to be like that commercial. Always smiling, always having fun, always showing your product. People will want to be a part of your future. Yani söylemeye çalıştığım şey şu: o reklamlardaki insanlar gibi gülüyor,
eğleniyor, ürününüzü gösteriyor olursanız eğer, insanlar sizin işinizin ve geleceğinizin bir parçası olurlar. Point number 3. Üçüncü nokta. 2021 can be your year. 2021 senin senen olabilir. You can own it. Bu seneye sahip olabilirsin. No matter what happened in 2019 or 2020, you can own 2021. 2020'de, 19'da ne olduğunu bilmiyorum. Önemli değil ama 2021 senin senen olabilir. And I'm going to prove that to you right now. Şimdi bunu size ispatlayacağım. You, number one, you are talented. Birincisi, yeteneklisin. I know many of you. Birçoğunuzu tanıyorum zaten. You're bright. Zekisiniz, You're smart. akıllısınız, You have skills. yetenekleriniz var You are super talented. ve beceriklisiniz. So why shouldn't you own 2021? Neden 2021 sizin olmasın ki? You are successful in other areas of life and in other businesses and occupations. Kendi mesleklerinizde bu işin dışındaki birçok konuda zaten siz başarılı oldunuz. Building the Amway business is not nearly as difficult as what some of you do every day. Amway işi birçoğunuzun yaptığı günlük işlerde göstermeniz gereken başarıları göstereceğiniz zor bir iş değil. Onlar kadar zor değil Amway işini kurmak. 2021 can be your year because you are talented. 2021 senin senen olabilir çünkü sen yetenekli birisin. 2021 can be your year because you are prepared. 2021 senin senen olabilir çünkü hazırlıklısın. You have listened to a lot of audios. Birçok CD dinledin. You've been to a lot of meetings in person and virtual. Birçok seminere katıldın. Yüz yüze ve son zamanlarda da online olarak. Read many books. You are prepared. Birçok da kitap okudun. Artık hazırsın. Your whole life is leading you to 2021. Here you are. Hayatın seni 2021'e doğru taşıdı ve işte buradasın. I know 2021 can be your year because you have energy. 2021 senin senen olabilir çünkü enerjin hala var. The world is full of tired people. Dünya yorgun insanlarla dolu. They're tired. Sadece yorgun bu insanlar. Look at their faces. Yüzlerine bakıp anlayabilirsin. Look at their faces where you work. Look at your faces on the buses. Look at their faces on the streets or in the schools. They're tired. İşe giderken insanlara bakın. İş yerindeki arkadaşlarınıza bakın. Otobüsteki insanlara bakın. Yorgunlar ve bunu yüzlerinden anlayabilirsiniz. And you have energy. Ama sizin hala enerjiniz var. You are their dream and they don't even know it. Siz onların hayalisiniz ve onlar bunu bilmiyorlar. So 2021 will be your year because this year you are even more different than everyone that's around you. 2021'de etrafınızdaki insanlardan çok daha farklı olacaksınız bu sene. And the more different you are, the more you stand out. Ne kadar farklıysan o kadar daha fazla fark edileceksin. Be different. Farklı olun. Everybody in Turkey will be complaining about the economy. Türkiye'deki herkes ekonomiden şikayet ediyor olacak. Everybody in Turkey will be complaining about the pandemic. Herkes pandemiden şikayet ediyor olacak. And you name it. Everybody in Turkey will be complaining about everything. Türkiye'deki insanların birçok şikayetleri var. Bunları siz listeleyebilirsiniz. Not only will they be complaining, they will be criticizing. Sadece şikayet etmeyecekler, aynı zamanda kritik de yapacaklar. They'll be talking bad about other people. Diğer insanlar hakkında kötü şeyler konuşacaklar. That's not who you are. Siz bu değilsiniz. You're different. Farklısınız siz. You need to turn that difference into progress.
bu farklılığı gelişime dönüştürmek lazım. İlerlemeye dönüştürmek lazım. And my final point of why 2021 can be your year is this. 2021'in sizin seneniz olacağına inanmamın son aklımdaki düşüncesi de şu. You have talent, Yeteneğiniz var, you're prepared, hazırlandınız ve hazırsınız, you have energy, enerjiniz var. you have time to do this. Bunu yapmak için zamanınız da var. And number 5, Ve beşincisi, you have the desire. bunu yapacak arzu ve isteğiniz de var. Now I'm going to put a question mark after that one. Aslında bu son söylediğimin ardına bir soru işareti koyacağım. Because really, that's the only question. Aslında tek soru da bu. Do you have the desire? İçinizde bunu yapmak için bir arzu ve istek var mı? You know, we talk about immediate gratification. Biz hemen bir şeylerin tadını, bir şeylerin zevkini alma konusundan bahsederiz. Getting what you want quickly. Yani istediğin şeye hemen kavuşmak. And that's not the way business is built. Ama iş öyle kurulmaz. So if you say 2021 is my year, I'm going to own it. Eğer 2021 benim yılım olacak diyorsanız And then 24 hours later it hasn't happened, what do? 24 saat sonra da bu gerçekleşmezse ne yapacaksın? Do you begin to doubt? Şüphe mi etmeye başlayacaksın hemen? Maybe it's not my year. Herhalde bu sene de benim yılım değil. Maybe Bob is wrong. Maybe I'm not talented. Belki Bob yanıldı. Ben çok yetenekli birisi değilim onun tahmin ettiği kadar. Bob is not wrong. Bob yanılmadı. You are talented. Ya yeteneklisin aslında. But what if it hasn't happened in 2 days or 2 weeks or 2 months? What are you going to do? 2 günde, 2 haftada ya da 2 ayda bu beklentilerine kavuşamazsan ne yapacaksın? If you will continue to do 5 things every day, good things will happen. Eğer bahsetmiş olduğum her gün yapılacak 5 şey yapacak olursan iyi şeyler olmaya başlayacak. So yesterday, before I got with Kale and Rowan, in my car, I listened to Louis Carilla's "A Man with a Dream Will Not Be Denied." Oğlum ve torunumla dün buluşmadan önce arabamda bir CD dinliyordum. Louis Carillo'nun hayali olan kişi asla inkar edilemez adlı konuşmasıydı. It's a great CD. Şahane bir konuşma bu. Powerful. Çok güçlü. It's very funny. Ve çok komik. Louis is funny. Louis çok eğlenceli birisi. I have listened to it so many times that I no longer laugh. O kadar çok dinledim ki ben bu konuşmayı artık gülmüyorum ama. It's not funny to me anymore Artık benim için komik değil. because I know what he's saying. Çünkü ne söyleyeceğini biliyorum artık. The funny parts aren't really funny. Komik olan yerler benim için komik değil artık. The first time you hear them, they're funny. İlk dinlediğinde hakikaten eğlenceli ve komik. Or if you're not really serious about building your business, they're funny. İşini kurmayı ciddiye almıyorsan eğer, bu konuda bir ciddiyetin yoksa hakikaten sana komik gelecek. But if you are determined to make 2021 your year, then you know what Louis is saying. Ama 2021'in senin için farklı olmasını istiyorsan Louis'nin ne dediğini biliyorsun. He's talking about his life that led him to a place where his dream was so big and he was so determined to have his dream that he would not be denied. Eğer konuşmayı dinlerseniz onun hayallerinin onu hayatta nereye götürdüğünü ve bu hayallerinden asla vazgeçmeyeceğini ve hayallerinden vazgeçmeyen bir insanın da asla inkar edilemeyeceğini hayatındaki örneklerle anlatıyor. Çok güçlü bir konuşma.
If I could reach my hand through the screen, Eğer elimle ekrana şöyle ulaşabilsem I would put my hand on the back of your neck ve elimi şöyle ensenize koyabilsem and I would look into your eyes ve gözlerinize bakıp and I would say 2021 can be your year. 2021 senin yılın olabilir derdim. I'm glad I had this time to be with you. Bu anı sizlerle beraber geçirebildiğim için çok mutluyum. Terry and I love you. Terry ve ben sizleri çok seviyoruz. We think of you often. Sizleri sıklıkla düşünüyoruz We pray for you. ve sizin için dua ediyoruz. Much love.